efendim. İMC Zirvesi izleyicileri, ikinci günümüzde sizlere günaydın demek büyük bir keyif bizim için. Günaydın Itırcığım. Günaydın. Evet, ikinci günde gelecek için cevapları birlikte aramaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün yine dop dolu bir gün. Muhteşem panellerimiz ve keynote konuşmacılarımız olacak. Son derece heyecanlıyız ve aslında dün de ortak bir tema olarak gelecek için yeni yollar açan, yeni liderlik modelini ortaya koyan önderler dinledik. Önderlerin hikayelerini dinledik. Bu bir kurum olabilir. Bu bir politikacı olabilir, bu bir kişi olabilir, evet. Herkes olabilir. Evet. Ve John Elkington'a özellikle de teşekkür ettik, Marcello'ya da öyle. Bu lisanı, yeni lisanı geniş alanlarda kullanılabilir kılmak üzere gelecek çünkü sürdürülebilirlikten geçiyor. Türkiye'den de böyle ilhamlarımız var. Bugünü kesinlikle. Değil mi? Böyle başlatalım istedik Itır'la. Bugün ben de akşam çok düşündüm kimlerden biz ilham aldık. Ve çok sevdiğim, çok özel bir insanı anarak başlamak istiyorum. Evet. Sevgili Viktor Ananias, hepimize yol açan, evet. 90'lardan itibaren aslında gıda adaleti, ekoloji konuşan ve hepimizin yolunu açan, yani bunları hiç düşünmediğimiz bir zamanda bize tohum anlatan, veganlık anlatan çok özel bir insandı. Bir sepetiyle dolaşırdı. Aynen, şimdi söyleyecektim. Sepeti kolunda gelirdi. Ve çiftçinin sepetinde ne olmalı derdi. Paylaşırdı. Hangi ortama girerse orada o sepetin içindeki tohumları, gıdaları bizlerle paylaşırdı. Şimşir kaşığını çıkarırdı. Yanında tahta kaşık taşırdı. Evet. Hiçbir zaman plastik kullanmazdı, kimyasal kullanmazdı. Çok müthiş bir öngörü aslında. Ve Viktor'u maalesef 10 yıl önce kaybettik. 10 yılın anısına çok özel bir kitap çıktı. Arife Tarif. Viktor'un tarifleri var içinde. Ben keyifle deniyorum. Evet. Ve Viktor'un gıdaya bakışını da bulacağız bu kitapta. Gerçekten çok ilham olacağını düşünüyorum. Belki bugüne kadar tanışmamış olanlar var Viktor'la. Lütfen bu kitabı alın, okuyun. Gıdaya bir daha bakacaksınız. Özellikle küçük de bir aslında bölüm var. Beni çok etkiledi. Tekrar okudum. Bir elmaya bakış üzerine. Elmayı yemek mi yoksa elmayla bütün olmak mı? Gerçekten gıdaya bakışımızı dönüştüreceğine inanıyorum. Bana çok ilham veren arkadaşım huzur içinde uyusun. Amin. Buğday Derneği'nin yayını. Buğday Derneği de aslında Viktor'un öğretilerinin onunla birlikte o yola çıkan ekip arkadaşıyla beraber devam etmesini ve yayılmasını sağlayan, bugün organik pazarlar sayesinde bizlerin de bu lisanı besin üzerinden öğrenmemizi sağlayan bir hareket. Buğday Derneği'nde takip ediyoruz Instagram'da da. Evet, lütfen bu yayınlarla da. Lütfen Güneş'ine Oya'yı da buradan onlara da selamlarımızı yollayalım. İyi ki varsınız. Seviyoruz sizi. Bu yolculuğa çok yeni arkadaşlar da katılıyor. Onlara da buradan selam olsun. Yolları hep açık olsun. Evet, bugün bizi neler bekliyor Itır'cığım? Heyecanlıyız. Evet, çok heyecanlıyız. Sen yine A sahnesindesin. Aynen. Biz sabah burada başlıyoruz. Birlikte başlıyoruz biliyorsunuz. Günü birlikte kapatıyoruz. Fakat bugün saat 11.05'ten itibaren ben B sahnesine gidiyorum. Bugün de B sahnesiyle başlayalım mı? Orada bizi neler bekliyor? Hadi B sahnesini önce dinleyelim. Aynen. Tersten gidelim, farklılık olsun. B'de bizi neler bekliyor? Sabah gerçekten çok önemli bir iklim paneliyle başlayacağız. Sevgili Marcello moderatörlüğünde. İklim konusunda iklim krizini artık inkar edemeyiz. Biliyoruz iklim krizi var. Ama çıkmaz da değiliz. Mutlaka hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Burada iyi örnekleri dinleyeceğiz. İklim konusunda neler yapabiliriz? Bireyler, kurumlar olarak bence çok kritik bir panel. Kaçırmamamız gerekiyor ama bunu derken tabii burada da başka muhteşem bir şey var. O yüzden ben orada iklim konuşuyor olacağım sevgili dostlarla. Sonra sosyal inovasyon kavramını konuşacağız. Çok karışan bir kavram bu da. Sosyal girişimcilik nedir? Sosyal inovasyon nedir? İnovasyondan farkı nedir? O kavramı bayağı bir masaya yatırıp detaylı konuşacağız. Sonra gençler dedik, dün de dedik gençler için değil daima gençlerle birlikte. Zaten İMC'nin mottosu da bu. O yüzden gençler ve yenilikçi modeller bunu konuşacağız. Serra bizimle olacak, Mika'da olacak ve gençler için neler yapıyoruz? Evet, Serra birazdan buluşacağız. Ona da buradan günaydın diyelim. Sonra ölçeklenme meselesi. Bu da özellikle biz sosyal girişimciler için çok kritik bir konu. Evet, harika bir belki model geliştiriyoruz ama biz bunu nasıl ölçekleyeceğiz? Ölçeklenme üzerine, sürdürülebilir kalkınma ve ölçeklenme üzerine konuşacağımız bir panel var. Bence bu da çok kritik. Sonra bir başka paydaşa geçeceğiz. Dün de başlamıştık aslında. Belediyelerle başlamıştık. Evet. Ekrem İmamoğlu ve Fatma Şahin'le başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Kamuda inovasyon nasıl mümkün? Çünkü tabii ki kamunun da dönüşmesi gerekiyor. Yani evet. Sistem dönüşümü diyoruz. Evet, bizler dönüşüyoruz, kurumlar dönüşüyor, bireyler dönüşüyor. Kamu nasıl dönüşecek? Kamu hizmeti alanında inovasyon, yenilikçi çözümler, bunu konuşacağız ve oradan gerçekten tam devamında aslında çok değerli başka bir bölüm olacak. Orada da bizler bireyler olarak, yani kentlerde yaşayan bireyler olarak neler yapabiliriz? Onu konuşacağız biraz. Kültüre, doğaya bakışımız nasıl değişir? Adil kentler, biraz bu kavramı masaya yatıracağız. Ama adil kent sırf biliyorsun belediyenin dönüşümüyle olmaz. Bireylerin dönüşümü de gerekiyor. Ve bunu konuşarak günü ben B sahnesinde kapatacağım. Harika bir akış bekliyor seni. Eminim sonrasında akşam seansında kapatırken güzel değerlendirmelerini özetlediğinde ben de yakalayacağım ucunu. Hakikaten bu mesele çok önemli. Vatandaşlık, küresel vatandaşlık, bu gezegene dair vatandaşlık hem politika yapıcıların hem yerel belediyelerin ama illaki bireyin aslında kendini güçsüz hissetse bile çok ciddi söz hakkı olduğu bir alan. Çünkü oy veriyor. O oyu verdikten sonra yönetişimine de süreçlerin katılıp bir ses olması çok çok değerli. Belki de yeni liderlik modeli bireysel liderlikte saklı. Dün bunun çok çok örneklerini dinledik. A tarafında da biz bugün finansın dönüşümdeki rolünü çalışıyor olacağız. Dün pek çok panelde gündeme geldi. Aslında yeni tip liderlikte bir anlamda merdiven olan ve kaldıraç etkisi yaratan liderlerden bahsedildi. Finansın buradaki rolünün önemi kuşkusuz, şüphesiz. Aynen işte kamunun politika yapıcıları, politika yapıcısı dediğimiz aslında biz siyaset olarak anlıyoruz onu ama policy making'den geliyor. Yani hepimizin tabi olduğu kuralların, sistemin inşasından bahsediyoruz. Ne kadar kamu politikaları önemliyse finansın gücü de önemli. Bu şekilde hayatlarımıza etki eden çok güzel bir başka güç var. O da filantropinin gücü. Bugüne kadar genelde yine orada da ben yapabildiğimi yapayım, etkinlik bazlı ilerleyeyim şeklinde bir bakış açısı vardı belki. Aldığımı geri vereyim bakış açısı vardı. Ama filantropinin de dönüştürücü, kaldıraç etkisi yapıcı, merdiven etkisi yapıcı bir yönü var. Dolayısıyla iyiliğin gücünü ele alıyor olacağız o tarafta da. Itır da bahsetti. Biz gençlerle birlikte gençler için bir hareket İMC diyoruz. Ayrıca dolayısıyla bugün topluluk ve komüniteler konusunu keşfetmek ve öğrenmeye devam etmek üzere Zoom üzerinden katılabileceğiniz atölyelerimiz de var. Bunlara kayıt yapmak üzere Summit web sitesinden linkleri bulabilirsiniz. Atölyelerimiz 11.05'te başlıyor. B tarafında da aynı şekilde 11.05'te başlayacak panellerimiz. Birazdan Marcello ile güne bakışını aldıktan sonra hepimizin ortak olduğu A sahnesinde İlk panelimizi alacağız. Onu şimdi anlatmıyoruz. Önce bir Marcello'ya da günaydın diyelim mi? Kapanışı söyleyelim mi? Hadi onu da söyleyelim. Evet, çok özel bir kapanış seansımız olacak. Evet. Onun için hazırlığımız var. Malzemelerimiz bile var. Evet. Onun için de heyecanlıyız. Küçük bir Trail'in sürprizi. Evet, bir sürpriz kapanış seansımız var. Onu da buradan sabah duyurmuş olalım. Biz onun heyecanını şimdiden taşıyoruz. Evet. Marcello'ya merhaba diyelim mi? Ne dersiniz? Evet. Marcello, hello. Good morning, Marcello. Good morning. Wow, it's lovely to see you. Fantastic. So I have if I may have a few words to start off the day. It's a beautiful day here in the Netherlands, sunny. Yesterday was a fantastic day with all of you. Thank you. I'm going to focus a little bit on this cross-sectoral cooperation and knowledge transfer. Say a few things. One is that someone said, the future is already here, but it's not evenly distributed. There's all kinds of innovations. We know solutions, partnerships, new technologies, etc. But they are not available everywhere, and many don't know of what is going on, certainly talking globally. So we need to accelerate this sort of transfer of knowledge. And I have identified, six things actually. The first one, which also was said by the mayor of Istanbul yesterday, is a greater decentralization of power. We need to have much more, decision-making being taken at the level of cities, of towns, and regions, all across the world. This applies to many, many countries. It's the only way to get citizens to be really engaged. It's much easier to create these sort of partnerships at the local city level than at the national, international level. Secondly, internalizing this whole collaborative mindset inside companies. The idea is every company should have like a chief
impact officer, someone who is really at the interface between the company and the whole of society and responsible for that. Thirdly, is the rethinking what is citizenship for individuals and for companies. Much greater recognition being given by the state and by authorities, public authorities, of the positive role of individuals and organizations, really focusing on the positive impact. Thirdly, it's really the next generation of leaders. Yesterday it was wonderful to see so many young participants. I think in the Netherlands, we have an initiative where every board of big companies actually has a younger person on the board. So I think we should have something like that also globally and in Turkey, because it is their future, next generation leaders, and with real powers. Fifthly is the idea of creating this is where Imeche is a wonderful starting point, a sort of communal space. I call it the Regenerationpedia. So a sort of Wikipedia for regenerative solutions, where everyone is able to see and share and add to this communal knowledge that we need to be able to get the transformation that we want. And then finally, I would talk about what we say. Yesterday, we talked about education. We had a young woman student who said, we have 21st century delivery, but 19th century curriculum. So how can we actually create a more modern curriculum and focusing also on this democracy building, capacity building in terms of real concrete examples, experiences that everyone can follow, so that we can all, as citizens, whether we are individual citizens, consumers, voters, or working in organizations or in the public sector, we really have that capacity and we learn the tools of how to work with each other, because it's not so obvious. And we see this everywhere, political elections, people are sort of disenfranchised, many are not even voting. So we have lost this sort of democratic, in a way, empowerment, which is really needed. So I would focus on those. And just a final word, today we have another fantastic day. I was very impressed yesterday by the whole quality, sort of world-class speakers, moderators, sessions. And I just want to finish with a couple of quick things that maybe many of our colleagues and friends don't really know. I checked it yesterday, actually. So Turkey is actually now, excluding Russia, is the biggest country in Europe, 85 million people. And it's also the crossroad between Europe, the EU, and the East. So I think it's a fantastic place, country, where the innovation, the transformation that is going on can really be a bridge between worlds and influence also the rest of Europe. So I invite everyone to really be more active in knowing and participating in what's happening in Turkey and in all the companies and organizations that are at the leading edge. So with that, I leave it to you, and I'm looking forward to a wonderful day. Thank you. Thank you, Marcello. That was a great wrap-up and a great start of the day. We look forward to having the end of the day with you as well. And we'll be together shortly in about half hour on the climate panel. I'll be hosting you, so we'll see you shortly, Marcello. Until then. Wonderful. Thank you. Bye. Evet, şimdi günün ilk paneline geçmeye hazır mıyız? Hazırız. Gerçekten çok kritik bir panelle başlıyoruz. Network liderliği. Networkler gerçekten hayatımızı çok belirliyor ve daha da belirleyecekler. Network ve koalisyon meselesi ve burada nasıl bir liderlik? Bunları nasıl yöneteceğiz? Burada Jane bizimle olacak. Jane Weiss-Killern bizimle olacak. Kendi işbirliklerimizin özelliklerini nasıl inceleyebiliriz? Neler yapabiliriz? Kolektif çalışmalarımız nasıl bir etki yaratacak? Bu etkiyi ortaya çıkaracak bileşenlerinden daha büyük nasıl olacak? Gerçekten bu benim de çok üzerinde düşündüğüm bir konu. Bileşenlerin üzerine bir değer yaratıyoruz çünkü bileşenlerin toplamından daha büyük bir etki. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşuyor olacağız Jane'le. Ben de heyecanla bekliyorum. Aynen. Benim için de oldukça enteresan bir konu çünkü aslında insanlar sosyal varlıklar. Yani biz ekonomik varlıklar gibi yaşamaya kendimizi konumlandırıyoruz ama aslında ekolojik varlıklarız ve sosyal varlıklarız ve birbirimizden çok etkileniyoruz. Yani işte bu cep telefonlarının birdenbire hayatımıza girmesi, sosyal medyanın girmesi gibi. Dolayısıyla aslında ağ etkisinden bahsediyoruz, networklerden bahsettiğimizde ve niyeti olan topluluklar o niyetlerin çok daha ötesine geçebiliyorlar. Bunlara da ağaçelenler diyoruz diye. Evet, sen kitabında da çok güzel anlatıyorsun aslında ağaçelenleri anlatıyorum ve birkaç tane de dünyadan ve Türkiye'den örnek vererek, hatta ağaçelenlerin en güzel örneği adım adım
adım hareketidir. Şimdi de açık açıkla birleşmiştir. Bu panelin dolayısıyla bizim için oldukça ilginç bir değeri var. Pozitif vortex diyorum ben daha da o etkinin artmasına. Kitapta bu sohbet var.